Burada deliliğin onur ve şerefini kurtarmaya çalışıyoruz. İçine atıyor. İçine atıyor. Deli misin lan? İçine atıyor. Abi ben deli değilim ki. Hiç iyi bir şey değil. Kim dedi sana delisin diye? Abi ben deli değilim ki. Ama sen de önce burada kaldın mı? Abi ben deli değilim ki. İçine atıyor. İçine atıyor. Hiç iyi bir şey değil. Ne yapmak istiyorsan onu yap ama içine at. Merhaba sevgili izleyenler ve dinleyenler. Merhaba Vino. Merhaba Meto. Her şeyin felsefesinde bugünkü dosya konumuz özel anlamda delilik. Ama genel anlamda psikoloji, psikiyatri, akıl sağlığı ve ben de genel bir soruyla başlamak istiyorum. 19. yüzyılda insanların doğa bilimleri sayesinde her şeyin keşfedilebilir olacağı düşüncesine yönelik inancı birçok alanı felsefeden ayırdı. Bunlardan biri de psikiyatriydi. 100 yılı aşkın süren gelişmelerden sonra artık felsefe ve psikiyatriye dayalı alanların birbirinden oldukça farklı yollarda ilerlediğini söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu durumda bu işin felsefe kısmı neresi? Bu konulara felsefe nasıl dahil olacak? Ben o kadar derin bir ayrım olduğunu düşünmüyorum. Bilimler ve felsefe konusunda yaşanan tüm ayrımlar pratikte mümkündür ama düşüncede mümkün değildir. Çünkü kavramlar üstüne düşünmeye başladığınızda, kavramsal bir çerçeve oluşturmak istediğinizde, farklı bilgi alanlarından gelen keşifleri bir tümele ulaştırmak istediğinizde, yüzünüzü ne kadar çevirirseniz çevirin felsefeye dahilsiniz. Felsefe ve bilimler arasında aşılmaz tek fark var. Bilimler endüstriyel hale getirilebilir ve böylece kavramsal çerçeveleri bozuma uğratılabilir. Fakat felsefenin endüstriyelleştirilebilir bir yanı yoktur. Dolayısıyla felsefe teoriyi kurtarabileceğiniz, bozumdan kaçınabileceğiniz bir düşünme yöntemidir. En fazla Heidegger gibi benim oyum Hitler'e deyip devlet filozofu olabilirsiniz, daha da ötesi yoktur. Düşünceniz yanlışsa eleştirilecektir. Temelleriniz doğru değilse yıkılacaktır. Bu yüzden felsefe doğruyu olduğu gibi söylemeniz gereken sınırlı alanlardan bir tanesi. Zihinsel olarak iyi olmayla ilgilenen bilimler, felsefeden ve felsefeden gelecek olan eleştirilerden kaçınarak normal, anormal, mutluluk, zihin, hastalık gibi kavramların içeriğini belirleyemez çünkü kurucu kavramların eleştirisinin yapılması gerekir. Yani Meto felsefe konuya doğrudan temellerden dahil olur. Üstelik felsefe için bu tür kavramlar üstüne tartışmak yeni değil. Belki 2000 yıldır bu konularda düşünce üretiliyor. İnsan nasıl mutlu olur sorusunu Sokrates de sormuştu, Platon da sormuştu, Aristoteles de sormuştu. Dolayısıyla felsefe burada oyuna sonradan giren bir oyuncu değil, zaten tartışmayı başlatan, tartışmayı içerisinde barındıran alan. Kim var imiş biz burada var iken? Öyleyse sana hastalık kavramını sorarak başlayayım. Akıl hastalığı demekle neyi kastetmiş oluruz? Aklın hastalanması mümkün mü? Aslında akıl hastalığı kavramı bir metaforun yan ürünü. Platon'un akıl sağlığından bahsederek sağlık, hastalık çiftini bir metafor olarak akıl alanına taşıması bu kavramı icat etmiş oldu. Daha sonra gelenler metaforun metaforluğuna bakmadı ve bu alanı tıbbileştirdi. Fakat bu tıbbileştirme dikkatsizce ve sıçramalarla yapıldığı için sorunlar da hiçbir zaman kaybolmadı. Metaforlar konusunda en temel şey onların yeni bir nesne var etmemesidir. Örneğin mecazi bir silah, mecazi bir silahtır. Onun başka türden bir silah olduğunu kastetmeyiz. Aksine onun kesinlikle bir silah olmadığını söyleriz. Dolayısıyla Platon'dan günümüze aktarılan en büyük sorun mecaz kısmının atlanıp ahlaki kategorilerin tıbbi kategoriler haline getirilmesidir. Psikopat, sosyopat olarak adlandırılan tıbbi teşhisler, kişilik bozukluğu olarak adlandırılan tanımlar öz itibariyle ahlaki değerlerle ilişkilidir. Burada bir kategori hatası yapıldığını düşünüyorum. Kategori hatası Gilbert Ryle'a ait bir kavram. Kavram kısaca farklı mantıksal kategorilere ait nesnelerin aynı şeymiş gibi değerlendirilmesini eleştiriyor. Ryle'ın örneğiyle üniversite kampüsünü gezdirdiğiniz birine fakülteleri, kütüphaneyi, çeşitli bölümleri gezdirdikten sonra o da size bunları görmek güzeldi fakat üniversite nerede diye sorduğunda kategori hatası yapmış olur. Üniversite bireyin gördüğü binaların türünden bir şey değil.
Bu binaların birbiriyle olan ilişkisi ve etkileşimi ile alakalı farklı kategoriye ait bir yapı. Ahlaki kategorileri tıbbileştirmeye çalıştığınızda da benzer bir sorun ortaya çıkar. Ahlaki kategoriler konusundaki başarısızlık ya da duyarsızlık görevi tedavi etmek olan bir bilimle aynı mantıksal kategoride değildir. Bunu ancak bir mecaz olarak söylerseniz bir anlam ifade eder ama şu an kullanıldığı anlamıyla söylediğinizde kategori hatası yaptığınızı söylemeye devam ederim. Tıbbileştirmekle neyi kastettiğini tam olarak anlamadım. Biraz daha açabilir misin? Yani bu kavramla akılla ilgili sorunların fiziksel hastalıklarla aynı biçimde değerlendirilmeye çalıştığını mı söylüyorsun? Yani yarı yarıya kastettiğim şey bu. Yarı yarıya da ahlaki sorumlulukların tıbbi olarak ortadan kaldırılmasından bahsediyorum. Bireyleri ahlaki kategoriler konusundaki hatalarından dolayı tıbbi kategoriler altında incelemeye çalıştığınızda onların ahlaki sorumluluklarını ortadan kaldırmış olursunuz. Daha kötüsü, nasıl bunun üstüne konuşulmuyor bilmiyorum ama hasta olan benlik ve öz benlik arasında bir ayrım yapmış olursunuz. Anlaması zor bir kısım olabilir, şöyle tarif edeyim. Ahlaki kategorileri tıbbileştirdiğinizde bir bedende yaşayan iki farklı kişiden bahsetmiş olursunuz. Öz benlik doğuştan iyi olan ve ahlaki olarak kötü bir edimde bulunmamış olduğu kabul edilen biri ama başka biri daha var. O bir psikopat ve ahlaki kategoriler konusunda hatalar yapıyor. Bu yüzden öz benlik hastalık tarafından yönlendirilen psikopat benliğin yaptığı edimlerin sorumluluğunu taşımıyor. Bunu hukuk alanında gözlemleyebilirsiniz. Bir seri katili yaptıklarından sorumlu tutup cezalandırmak yerine hasta psikopat bir benlik var edilip o benliği yok etmek için tıbbi prosedür uygulanmaya çalışılır. Prosedürün başarılı olduğunu iddia ettiğinizde psikopat olan benlik ortadan kaldırılmış ve masum olan benlik işi devralmış olur. Ama en başından beri seri katil tek bir kişiydi. Siz sorumluluk alanı ve birey arasında bir yarık yarattınız, onun ahlaki sorumluluğunu ortadan kaldırdınız. Böylece bunu yaparken de onun yaptığı kötü edimleri başka bir benliğe yüklemiş oldunuz. Çünkü hastalık kavramını fiziksel alandan zihinsel alana taşımaya çalıştığınızda kavramın içeriğini zihinsel olana da uygulamanız gerekiyor. Direksiyonda kalp krizi geçirip birine çarpmakla zevk alma dürtüsüyle birisine çarpmak aynı biçimde hastalık değildir. Bir hastalık olarak kalp krizi bireyin benliğini ikiye bölmez. Ama öldürme zevkine dair dürtüyü bir hastalık olarak değerlendirdiğinizde benlik ikiye bölünür. Çünkü bilinçli bir edimin sorumluluğunu bireye değil hastalık olarak tanımladığınız şeye yüklüyorsunuz. Hastalık kavramının içerdiği maruz kalma, elde olmama gibi nitelikleri zihne taşıdığınızda işte bu tür sorunlar ortaya çıkar. İnsan ırkı zaten sarhoştum hatırlamıyorum gibi bir bahaneyi 1000 yıldır kullanmaya çalışıyorken daha fazla bahane vermeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Burası tartışılması gereken bir konu ama daha basit bir düzlemde devam edeyim. Ahlaki kategorileri tıbbileştirmeye başladığınızda önünüze kültür engelleri de çıkacaktır. Çünkü ahlakla felsefe adına evrensel temeller üzerine ilgilenmiyorsanız toplumsal normlarla karşılaşırsınız. Birkaç örnek vereyim. Teşhircilik psikolojik bir sorun olarak görülür. Bedevi bir psikiyatr ya da bir psikolog hayal edin. Hayatında hiç çölden çıkmamış ve kapalı bir toplumda yaşamış olsun. Onu Antalya'ya plaja götürürseniz telaşla polisi aramaya çalışır. Çünkü bu insanların akıl hastanesinden kaçtığını ve hain yaptığını düşünür. Başka bir örnek. Mayalar çok uzun bir zaman diliminde çocukları tanrılara kurban etti. Şu an herhangi bir toplum bunu yapmaya kalkarsa toplu histeriye kapıldıkları düşünülür ve zorla hastaneye kapatılırlar. Dolayısıyla kültürel olarak ahlaki olan ve olmayan değiştikçe tıbbileştirmeye çalıştığınız şeyin ne olduğu konusunda da sorun yaşayacaksınız. Sadece kültürle de sınırlı değil, çoğunluğun kabul ettiği inançlar ve etmediği inançlar arasındaki ayrımı da normal olan ve olmayan için takip etmeniz gerekecek. Eğer birisi Napolyon olduğuna inanıyorsa onun deli olduğunu düşünürsünüz. Fakat o Napolyon olduğuna inandığı için onun cinler tarafından ele geçirildiğine inanan akrabasına deli demezsiniz. Uzaylıların varlığına inanan ve her gece dışarı çıkıp uzaylılara haber yollamaya çalışan birine deli dersiniz. Fakat her gün yıldızlardan haber alıp bugün Aslan Burcu şöyle olacak, Kova Burcu böyle olacak diyen birine ve takipçilerine deli demezsiniz. Birisi çıkıp ben peygamberim, Mesih'im dediğinde ona kolayca deli dersiniz ama onu takip edip ona inananlara bunu demezsiniz. Oysa teknik olarak burada bahsettiğim her şey inançla ilgili yanılgılardan ibaret. Napolyon'um diyenin de, cinler ele geçirdi diyenin de, Mesih'im diyenin de, onu takip edenin de inandıkları olgular bu dünyada bulunmaz. Dolayısıyla bunların hepsi yanlış inançlar benimsemiş durumdadır. Öyleyse şu soruyla karşılaşırsınız. Delilik mi yoksa yanlış inanç mı?
Bir şeyin delilik mi, yanlış inanç mı olduğuna ne yazık ki şu an çoğunluğun neyi hoş neyi boş gördüğü karar veriyor. Tıbbileştirme kavramıyla yapmaya çalıştığım şey deli mi yoksa kötü mü sorusunu size sordurabilmek. Çünkü ahlaki kötülüğe delilik demeye başladığınızda ahlaki sorumlulukların tümünü ortadan kaldırmış olursunuz. Ahlaki kötülük tıbbın değil, teoride etiğin, pratikte hukukun sorunudur. Hastalık kavramı bu tür konular için yalnızca metafor olarak işlev görebilir. Peki ahlaki kategoriye girmeyen akıl hastalıkları? Çünkü akıl hastalıklarının tümü bu tür ahlaki kategorilerle ilişkili değil. Onlara hala hastalık diyebilir miyiz? Buradaki hastalık kavramının metafor olduğunu iddia etmeye devam edeceğim. Çünkü hastalık kavramını fizyolojik normlarla tanımlama konusunda kimse zorluk çekmez. Fiziksel belirtilerin değerlendirilmesi, zihinsel belirtilerin değerlendirilmesinden farklı olarak normatiftir. Hastalık kavramının sıradan kullanımında vücut bütünlüğünüz ve biyolojik işlevlerinizle tanımlayabileceğiniz bir sağlık kavramına sahipsiniz. Bu yüzden fiziksel hastalıklar konusunda kimse tartışmıyor. Ama psikiyatri konusunda normlar bu kadar belirgin değil. Çünkü sıradan sağlık kavramına benzer biçimde belirgin bir akıl sağlığı kavramına sahip değiliz. Örneğin 60'larda başlayan antipsikiyatri diye bir hareket var ama anti-üroloji diye bir hareket başlatmak kimsenin aklına gelmemiş. Çünkü Basur'un aslında hastalık olmadığını savunmaya çalışmanın normlar açısından hiç kimseye bir faydası olmadığı gibi bir anlamı da yok. Psikiyatri saygınlık kazanmak için olabildiğince doğa bilimlerine yaklaşmaya çalışırken birçok sorunu da beraberinde getirdi. Akıl hastalığı kavramı, akıl sağlığı kavramı ile ilişkili. Akıl sağlığı kavramı da doğal olarak normal olanın ne olduğu ile ilişkili. Normal olanın ne olduğu da kültürel, sosyal ilişkiler gibi doğal dünyanın üstüne kurulu olan insanların kavramsal dünyası tarafından belirlenen karmaşık ve manipüle edilmeye müsait siyasi bir yapı. Siyasi bir yapı olmakla kastettiğim şey, normali belirleme gücü olanın kimin deli, kimin akıllı olduğuna karar verme gücünü de eline geçirebiliyor olması. Ki bu bireyler için hiç kimsenin elinde bulundurmaması gerekecek kadar tehlikeli bir güç. Örneğin Vietnam Savaşı sırasında Amerika'da savaş karşıtı olanlar normal tanımının dışına itilerek ciddi onların akıl hastası olup olmadığı tartışıldı. Sovyetlerde de Stalin döneminde reformistler, reform hezeyanına sahip şizofrenler olarak sınıflandırılmak istendi. Şimdi de her gün yeni bir akıl hastalığı icat edilip normalin sınırları daraltılıyor, böylece akıl sağlığına dayalı ilaç endüstrisi ve hizmet sektörü kendisine çalışma ve büyüme alanı buluyor. İlaç endüstrisi kadar hizmet sektörü de bir sorun çünkü sadece psikoterapi merkezlerinden değil, kendilerini psikoterapi merkezlerine alternatif olarak sunan yapılardan bahsediyoruz. Bunun içine aslında hiçbir anlama isabet etmeyen metafizik uzmanları girer, üfürükçüler girer, bir şeylerin koçları girer, kişisel gelişimciler girer. Bu alanda devasa bir endüstri var ve siz normalin sınırlarıyla her oynadığınızda bu endüstri büyüyor. Normalin sınırlarını biraz ileri çektiğinizde bir anda milyonlarca insanı hasta yapmış olursunuz. Ve doğal olarak biraz geri çektiğinizde de bu sefer milyonlarca insan bir gecede sağlıklı hale gelir. Açıkçası ben hastalık metaforunu ve bugün artık bir olguya isabet ediyormuş gibi kullanılan akıl hastalığı, akıl sağlığı gibi kavramları reddediyorum. Reddettiğim şey insanların bazı acılarla ve sorunlarla karşılaşıyor olması, bunlar yüzünden gündelik hayatlarının sekteye uğruyor olması değil. Bu tür durumların hastalık metaforuyla ötekileştirilmesi. Evet, insanlar yaşamlarında sorunlarla karşılaşır. Bazen bu sorunlar aşamayacakları kadar büyük olur, bazen de sorun bizzat bu insanların kendileridir. Ama bunlar tedavi edilmesi gereken hastalıklar değil, aşılması gereken yaşam sorunlarıdır. Şimdi sen öyle söyleyince sanki delice bir şey söylüyormuşsun gibi geldi. Bu da sanırım en baştan beri anlattığın normal olanla ilgili. Çünkü benim alıştığım normal, akıl sağlığı ve akıl hastalığı gibi şeylerin önümdeki duran mikrofon kadar ortada ve gerçek olduğu. Yani sen bu şekilde söyleyince ben aslında yokum demekle aynı etkiyi yapıyor bende. Yani Vino, o zaman bence şu an sen delisin. Çünkü benim için normal olanı aştın. Değil mi yani? Senin savunduğun noktadan da normalin öyle kolayca anlaşılır bir şey olmadığını seziyorum. Bu arada biliyorum ki normal olan çağlara göre, toplumlara göre sürekli değişim ve dönüşüm halinde. Mesela 1949'da biseksüel olanlar akıl hastasıydı. Ama 50'ye geldik, akıl hastası değiller artık. Bir yandan sana katılıyorum, evet. Bir yandan da henüz kendimi ikna edemedim. Yani sonuçta akıl hastalığını teşhis eden bir bilim var.
teşhis ve tedavi süreçleri var. Endüstriyel olduğunu söylesen de her gün milyonlarca insan akıl hastalığı için tedavi oluyor. Peki bu durumu nasıl açıklarsın? Kaynaklara inerek durduğum noktayı savunabilirim. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan ICD'nin 8. versiyonundan beri zihinsel bozuklukların nedenlerini ortaya çıkarmaya çalışan teorilere dayalı bir sınıflandırma yapılamayacağı savunulur ve bunun yerine doğrudan gözlemlenebilir olan semptomlara dayalı bir sınıflandırma yapılmak istenir. Günümüzde psikiyatrik tanıların çoğu ICD ya da DSM'e dayalı olarak konuluyor. Fakat bu konuda temel bir zorluk var. Semptom olarak sayılan şeyler taklit edilebilir, saklanabilir ya da aslında orada var değillerken orada olduklarına inanılabilir. Örnek olarak Rosena'nın sahte hasta deneyi var. Deney kısaca şöyle: Rosena'nın kendisi de dahil birkaç kişi sanrılar gördüklerini söyleyerek ya da farklı psikolojik rahatsızlıklar yaşadıklarını söyleyerek kendilerini psikiyatri kliniklerine hasta olarak kabul ettiriyorlar. Bu deney 5 kez farklı eyaletlerde tekrarlanıyor ve bu insanlara psikiyatrik tanılar konuluyor. Deneyin ikinci aşamasında katılımcılar bu sefer normal davranmaya ve artık iyileştiklerini söylemeye başlıyorlar ama sonuç pek de istedikleri gibi gitmiyor. Yalnızca onlara verilen ilaçları almaları durumunda hastaneden çıkabilecekleri söyleniyor ve deneye katılanlar arasında 52 gün hastanede tutulan var. Sonuç olarak deney tamamlanıyor ve sonuçlar yayınlanıyor. Bu sefer saygın bir klinik, sizin gittiğiniz klinikler gerçek psikiyatri nedir bilmez, gerçek psikiyatri biziz diye Rosenan'dan deneyi kendi kliniklerinde gerçekleştirmesini istiyorlar. Rosenan teklifi kabul ediyor. Kliniğe 3 ay içerisinde farklı zamanlarda sahte hastalar göndereceğini söylüyor. Klinik 3 ay içerisinde gelen 193 hastadan 41 tanesinin sahte hasta olabileceği sonucuna varıyor. Ama Rosenan bir katakulli yapıyor ve o sırada aslında kliniğe hiç hasta göndermiyor. Aslında bu deneye bile gerek kalmadan tarih, siyasi ya da ekonomik çıkarlar için deli ilan edilen insanlarla dolu. Bunun dışında topluma göre farklı davranan, farklı düşünen insanlar da ailelerinin talebiyle ya da okullarının yönlendirmesiyle bir şekilde psikiyatri kliniklerinde tanı alabiliyor. Üstelik bu durum şimdi daha kolay çünkü çağın başında birkaç tane olan hastalık sayısı normalin estetilmesi, tanımların gevşetilmesi sayesinde yüzlerle ifade edilen sayılara ulaştı. Normal artık o kadar daraltıldı ki farklı yönlerinizi düşündüğünüzde mutlaka bu yüzlerce hastalık tanımından birine uygunsunuzdur. Bu konuyu düşünmemizi sağlayacak Hacking'in insanları yaratma kavramı var. Hacking kısaca şunu söylüyor: 19. yüzyılın ikinci yarısından önce şu an sahip olunan birçok akıl hastalığı türüne sahip değildik. O zaman bu tür hastalıklar doğada sinsice dolaşıp bir gün özel ve keskin gözlem gücüne sahip bir psikiyatrın onları gizlendiği yerden çıkarmasını mı bekliyordu? Her zaman biraz farklı davranan insanlar vardı ama bunların var olmasıyla davranışları bir hastalık kategorisine taşımak aynı şey değil. İkinci durumda yapılan Hacking'in insanları yaratmak dediği şey. Kavram en temel anlamda tanımların hastalıkları yarattığını ve insanların bunları üstlendiğini söylüyor. Örneğin normal bir günde hiç aklınızda böyle şeyler yokken bir arkadaşınız gelip size bir akıl hastalığından bahsediyor. Varsayalım ki bu akıl hastalığı türünün 8 tane semptomu var ve siz de bunlardan 4'ünü taşıyorsunuz. Daha sonra kendinizi bu akıl hastalığından müzdarip olduğunuz konusunda şüphelenirken buluyorsunuz. Akşama kadar araştırıyorsunuz, karıştırıyorsunuz, öğreniyorsunuz ve zamanla bu hastalığa uygun karakteri ediniyorsunuz. Neyse gün bitiyor, akşam oluyor artık. Ve tebrikler, artık 8 semptomun 8'ine de sahipsiniz. Bu tür şeyleri hemen hemen herkes yapar. Kendisinde bir sorun olduğundan şüphelenmeye başladığında araştırır ve o sorunu kendinde görmeye başlar. Başka bir örnekte de psikiyatri kliniğine gidip bir tanı alıyorsunuz ve tanıyı aldıktan sonra o tanının gerektirdiği karakteri ve nitelikleri ediniyorsunuz. Böyle bir durumda tanımlar insanlardaki sorunları teşhis etmek yerine doğrudan sorunu yaratan sebepler oluyorlar. İlla ki fark etmişsinizdir, bazı zamanlarda bazı hastalık isimleri popüler hale geliyor. Ve birden birçok kişi böyle bir hastalıktan müzdarip olmayı havalı bulmaya başlıyor. Sanırım bugünlerde de overthinking olarak tanımlanan sorun modu oldu ve insanlar kendilerinin bu hastalıktan müzdarip olduğunu söylüyor. Hatta insanlar sosyal medya profillerinde kendilerini tanımlamaları gereken bölümlere hastalık isimlerini yazabiliyorlar. Sonuç olarak hastalık doğada değil, olguları tanımlama biçiminde ortaya çıkıyor. Bunları anlattım çünkü Rosenan deneyi tanım ve teşhislerle ilgili sorunları düşünmenizi sağlar.
İnsanları yaratma kavramı da tanımlar ve insanlar arasındaki etkileşimi düşünmeye başlamak için önemlidir. Birisini bir şeyle tanımladığınızda artık onu etiketlemiş olursunuz. Birey bu etiketi kabul ederse onu kendisinin bir niteliği olarak görmeye başlar ve nitelik onun edimlerine eklenir. Sonuç olarak en başta normal olanın ne olduğu konusu belirsizdir. İkincisi, normal olanın belirsizliği anormal olana dair tanımları ya da kriterleri temelsizleştirir. Üçüncüsü, kriterler temelsizleştiğinde teşhisler de olumsal hale gelir. Dördüncüsü, bu işi yapacak kişilerin nasıl seçileceği başlı başına bir sorundur. Nasıl yani? Sınavlar ve okullar bu seçme işini yapmakta yetersiz mi? Psikoterapi uygulayacak olan insandan pratik ve etkileşimli bir iş bekliyorsunuz. Ve bu pratik işin bir kısmı psikoterapi yapacak kişinin karakteri, kapasiteleri, anlayışı, dünya görüşü, kültürü gibi şeylerle de ilgili. İş sadece tanı kılavuzlarını eline alıp karar vermekten ya da uygun ilaçları dağıtmaktan ibaret değil. Yani teorik bir eğitime eklenen kısa bir stajla bir şeyler ezberleterek aşamayacağınız eşikler var. Bu yüzden böyle bir alanda seçme işini ÖSYM netleri, okula para verilmesi, ders notlarıyla yapmak pek de iyi sonuçlar doğurmaz. Seçme işinde ne kadar titiz olursanız, bu bilim alanının da kendi yolunu bulmasında ve sağlam temellere oturmasında o kadar yol kat etmiş olursunuz. 1950'lere kadar rastgele hastalara belki şifa olur diye lobotomi yapıldı. İnsanlara elektrik verilerek yapay epilepsi nöbetleri geçirtildi ki, sahte hasta deneyinde hasta olan ve olmayan arasında yapılan ayrımın çok ince bir çizgide olduğunu gördünüz. Bu tür gayri insani uygulamalar ortadan kalktığında da insanlar iradeleri dışında hastanede tutulmaya ve antipsikotik ilaçlar almaya zorlandı. Mutlak kesinliğin aranmasının anlamının olmadığı bir alanda insanları değerlendirme kapasitesi, anlayışı, normale dair görüşü dar insanları çalıştırmaya başlarsanız ve bu insanlara kimin hasta olup olmayacağına karar verme yetkisi verirseniz herkesi biraz hasta etmiş olursunuz. Daha kötüsü, gerçekten bu konularda yardıma ihtiyacı olan insanların karşısına aşılmaz bir duvar koyarak kendilerini topluma adapte etmelerini engellersiniz. Daha fazla üstüne konuşulabilir ama başka sorularım varsa onlara da zaman ayırayım. Belki deli değilsindir diye düşünmeye başladım. Başladım ama yine de şüphe duyduğum noktalar var. Depresyon, anksiyete, şizofreni, bu gibi hastalıkları yaşam sorunu kavramı bakımından nasıl tanımlayabilirsin peki? İnsanlar bu hayatı baştan sona sorunsuz ve hatasız yaşamazlar. Aksine yaşam süreleri boyunca en şanslı olduğu düşünülen insanlar bile aşmaları gereken sorunlarla karşılaşırlar. Aşmakta zorlandığınız bir sorun olduğunda ya da bir sorunu içselleştirdiğinizde hastalık olarak tanımlanmaya çalışılan şeyler ortaya çıkar. Bakterilerden korkup onları kendisinden uzak tutmaya çalışan ve bu yüzden standardın üstünde temizlik yapan biri obsesif tanısı alır. Ama ayılardan korkan birinin normal olduğunu düşünürüz. Oysa salt gerçekliğe bakarsak bakteriler ayılardan daha fazla insan öldürmüştür ve onlardan korkmanın mantıklı bir sebebi vardır. Bir şizofreni hastası hayatta aşamayacağı bir sorunla karşılaşmış ve zihninde bu sorunu aşabilecek güçte bir benlik yaratmış olabilir. Örneğin her gün zorbalığa uğrayan biri aşamadığı bu sorun karşısında bir gün kendi benliği yerine daha güçlü ve bu zorbalığı aşabilecek bir benliğe bürünerek kendisini Napolyon olarak tanımlamaya başlayabilir. Başka biri diğer insanlarla ilişki kurarken çekingendir ya da konuşmaya çalıştığında insanlar onunla alay ediyordur. O da bir çözüm olarak onu anlayan ve ona her zaman iyi davranacak hayali bir arkadaş görmeye başlar. Şizofreni eğer nedenlerine bakarsanız yaşamda karşılaşılan soruna karşı bir tepki, bir çözüm yolu olarak kendini ortaya koymuştur. Tabii ki bununla bu tepkilerin doğru ya da yanlış olmasından bahsetmiyorum ki bu benim konum değil. Bunların bir nedeni olduğunu ve yüzeyde mantıksız görünen sonuçların arkasında aslında mantıklı şeylerin olabileceğini söylüyorum. Depresyon konusunda da bu dertten müzdarip olan insan belki yalnızdır, birini kaybetmiştir, işsizdir, hayatını anlamlandırabilecek bir sebep bulamıyordur. Varoluşunu düşünüp böyle bir dünyada yaşamak istemiyordur. Yani nedensiz ve mantıksız bir şey yapmıyordur. Diyelim ki adamın karısı öldü. Cenazeden sonra zil takıp oynasın mı, ne bekliyorsunuz? Tabii ki insanlar bazı şeylere üzülecek. Hayat mutluluktan ve zevkten ibaret değildir. Gerçek insanların gerçek sorunları vardır ve bazılarının üzüntüsü diğerlerinden daha derindir. Ortalama 5 günde atlatılan bir üzüntüyü birisi bir ömür boyu içinde taşıyabilir ki bu da gayet normaldir. Çünkü ortalamalar istatistiktir ama bireyler gerçektir.
Sonuç olarak depresyondaki biri yaşamla ilgili bir sorunla karşılaşmıştır. Bunu aşamaz ya da kendi başına çözmeyi başaramaz. Yaşamda karşılaşılan sorunlar yine yaşamın kendisiyle çözülür. Bir motivasyon kaynağı olmadan, mevcut sorun çözülmeden ancak semptomları bastırabilirsiniz. Kimsenin üzüntüsünü ondan alamazsınız. Bir de melankoli diye bir kavram var ki içerik olarak yaşayan için depresyondan ayırmak çok olanaklı değil. Bir psikiyatr teorik olarak bir ayrım yapmaya çalışmıştı ama geriye ne melankoli ne depresyon kalmıştı. İki durumda da birey tüm hayatını etkileyen ve baskı altında tutan olumsuz bir duyguyla iç içedir. Ama melankoli romantikleştirilip yer yer deha belirtisi olarak bile sayılabiliyorken depresyon tüm olumsuz tanımları kendine çeker. Böyle ince bir çizgi varken tanımlar arasındaki geçişle siz bir dahi ya da hasta olmuş olursunuz. Bu tür belirgin olan yaşam sorunlarının yanında birçok belirgin olmayan yaşam sorunu da var. Örneğin bir konuda tam olarak ne kadar korkunca hasta, ne kadar korkunca normalsiniz. Hasta sayılmanız için ne kadar üzgün olmanız gerekiyor. Böyle ölçüm araçlarına sahip değiliz. Dolayısıyla yaşamda ortaya çıkmış olan sorunları doğrudan yaşamın kendisiyle anlamaya ve çözmeye çalışmak adil olandır. Yine de bu tür sorunlar için psikiyatri ilaçlarını kullanan ve bundan gerçek anlamda fayda gören insanlar var. Hatta ilaçlarını almayı bıraktıklarında kendileri ve çevreleri için kötü sonuçlar doğurabilirler. Psikiyatri ilaçlarının işe yarar olması konusunda ne diyorsun? Evet, psikiyatri ilaçları işe yarar ama sorunu çözmez, bastırır. Bu tür sorunlara yaşam sorunları demiştim. Yaşamla ilgili sorunlar ancak yaşamın içerisinde çözülebilir. İlaç size sorunu göz ardı etmeniz ya da bastırmanız konusunda yardım eder ama onu çözmez. Örneğin doğrudan psikiyatri alanında 70'lerden beri yürütülen Sotarya projesi var. Merak edenler araştırabilir, ben çok kısa özetleyeceğim. Şizofreni teşhisi konulan insanlara ilgi ve yakınlık gösteriliyor. Onları dinliyorlar, endişelerini anlamaya ve gidermeye çalışıyorlar ve izledikleri prosedür sonucunda da şizofreni tanısı alan insanları tekrar topluma adapte ediyorlar. Araştırma sonuçlarına göre bu tedavi projesi ilaçlı tedaviye göre şizofreni tanısı alan bireylere daha kalıcı ve uzun süre fayda sağlıyor ve onların topluma karışarak uyumlu bir hayat sürmesini kolaylaştırıyor. Bu projenin başarısı yaşam sorunu kavramını destekler çünkü yaşamın içerisinde ortaya çıkmış bir sorun yine yaşamın kendisini adapte etme süreciyle çözülmeye çalışılır. Lobotomiden bahsetmiştim. Antipsikotik ilaçlar 1950'lerde lobotomiye alternatif arayışı ile ortaya çıkıyor. Günümüzde kullanılan antidepresanların ilk örnekleri bunlardır. Klorpromazin grubundaki ilaçların 50'lerde iyi ki hasta gruplarının büyük bir bölümüne faydalı olduğu düşünülmüştür ki böylece insanlık dışı uygulamalar yasaklanmaya başlanmıştır. Toparlarsam ilacın uyuşturucu, unutturucu etkisi var. Aynı zamanda kalp ritmini dengeliyor. Böylece sizin semptomlarınızı baskılamış oluyor. Fakat yaşamda karşılaştığınız sorunlar çözülmedi. Onlar hala orada. Hastalık kavramından yaşam sorunu kavramına geçtiğinizde hastalığa neden olan semptomlara değil, şu an karşınızdaki insanda sonuç olarak gördüğünüz olguların nedenlerine odaklanmaya başlarsınız. Daha önce tanı kriterlerini koyma arayışı sırasında zihinsel sorunların nedenlerini ortaya çıkarmaya çalışan kriterlerin dışlanarak semptomlara dayalı bir model geliştirildiğini söylemiştim. Eğer bunları hastalık olarak tanımlarsanız doğal olarak yürüdüğünüz yol da böyle bir yol olacaktır. Eğer bunları yaşam sorunları olarak görmeye başlarsanız karşınızdaki insanı yaşama adapte edebilme olanağınızda da bir değişiklik olacaktır. Teşekkürler Vino. Uzun bir program oldu. Hala konuşabileceğimiz birçok başlık var. Ama en azından normal, hastalık, tanım, teşhis gibi konularda yeterince konuşmayı başardık. Eğer izleyicilerimizden ve dinleyicilerimizden talep gelirse aynı konuda ikinci bir çekim yapabiliriz. Evet sevgili dinleyenler ve izleyenler, her şeyin felsefesinde bu programdaki dosya konumuz delilikti. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basarak bizim daha fazla insana ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Sizin farklı görüşünüz, eleştiriniz ya da öneriniz varsa lütfen yorum kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Birkaç adam sundu. Hoşçakalın.